Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Sizin abone olmanız, özellikle beğen tuşuna basmanız ve bildirim zillerini açmanız videolarımızın ön plana çıkması için çok değerli, çok önemli. Bugün sizlere hazırlanması çok kolay ve orkidelerimizi coşturacak, çiçeklendirecek, sağlıklı kökler verdirecek, sağlıklı yaprak çıkarttıracak çok güzel bir kürden bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir karışımdan bahsetmek istiyorum. Bugün maden suyu ve limonla orkide sulamayı anlatmak istiyorum. 2 tane orkide için 2 tane maden suya ihtiyacımız var ve çeyrek limona ihtiyacımız var. Böyle işinizi kolaylaştıracak bir şey de göstermiş olayım. Kaşıkla nasıl maden suyu kapağının açılacağını da görmüş olun. Bu şekilde yapacağız. Maden sularımızın kapağını açtıktan sonra bu şekilde orkidelerimizi sulayacağımız kabın içerisine boşaltıyoruz. Çeyrek limonumuzu, bakın bu şekilde de çeyrek limonumuzu suyun içerisine sıkıyoruz. Limonun içerisinde daha önce de paylaştım. Limonun içerisinde gerçekten çok değerli mineraller ve çok değerli vitaminler var. Yüksek miktarda C vitamini var. Potasyum, magnezyum, folik asit gibi birçok mineral var. Bunların hepsi orkidelerimiz için çok faydalı. Özellikle bitkiler biliyorsunuz yapraklarından nefes alıyor. Bitkiler fotosentez yaparak yaşıyor. Bitkilerin kökleri çok önemli. Bu dediğimiz potasyum, özellikle potasyum ve magnezyum gerçekten bitkilerin çiçek açmasını, güzel güçlü kökler vermesini sağlayacak minerallerdir. Onun için bu karışımın içerisine limon da ilave ediyorum. Limon suyun asit baz dengesini de dengeliyor. pH dengesini, yani pH seviyesini de dengeliyor. Orkidelerimiz için hazırlamış olduğumuz limon maden suyu kürünü 2 şekilde kullanacağım ben. Bir, yaprakları silmek için kullanacağım. Yapraklarını temizlemek için kullanacağım. 2, sulama şeklinde kullanacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şunu söylemek lazım. Maden suyu gerçekten çok değerli bir şey. Orkidelerimiz için. Aslında bütün çiçeklerimiz için değerli bir şey. Maden suyun içerisinde sodyum bulunuyor yüksek miktarda. Kalsiyum yine orkidelerimizin olmazsa olmaz ihtiyaçlarından bir tanesidir kalsiyum. Florür, magnezyum yine, potasyum, bikarbonat, iyodür, sülfat gibi mineraller çok sayıda, yüksek derecede bulunur. 15 günde bir, 20 günde bir, bazen ayda bir olabilir. Orkidelerimizi bu şekilde maden suyuyla sularsak gerçekten göreceksiniz orkidelerinin ne kadar güzel çiçek açtıklarını, yapraklarının ne kadar canlandığını kesinlikle göreceksiniz. Ama şunu söyleyeyim burada unutmadan, maden suyunun asidini kesinlikle çıkartmanız lazım. Gazını daha doğrusu çıkartmanız lazım. Bu şekilde maden suyu açtıktan sonra yarım gün bekletirseniz, yani asidi tamamıyla gider. Yarım gün bekletirseniz. Ama bu şekilde benim gibi yapabilirsiniz. Açtıktan sonra bir kabın içerisine dökersiniz. Karıştırdıktan sonra zaten asidi gidecektir. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz bu kürün içerisine orkidenizi bu şekilde koyun. Orkideleri suyun içerisinde bekletirken yapraklarını bir makyaj pamuğuyla veyahut da normal bir pamukla silebilirsiniz. Temizleyebilirsiniz. Çünkü orkidelerin yapraklarında ve daha doğrusu bütün bitkilerin yapraklarında küçük küçük gözenekler var. Ve bu gözenekler sayesinde
nefes alıyorlar. Bu gözenekler sayesinde besleniyorlar. Evimizdeki tozlardan dolayı bu gözenekler tıkanabiliyor. Bu şekilde sildiğiniz zaman hem beslenecektir hem de o gözenekler açılacaktır. Yaprakların mantar olmasının önüne geçeceksinizdir. Canlı yapraklar olmasını sağlayacaksınızdır. Nem dengesini de koruyacaktır. Dalları da bu suyla silebilirsiniz. Çünkü o dallarda çiçek döktüğü zaman o dallardan, boğumlardan çiçekleniyor. O boğumlar da beslediğiniz zaman orkidelerimizin çiçeklenmesi daha kolay olacaktır. Silerken kullanacağımız temiz bir şey olması lazım. Ben genel itibariyle makyaj pamuğu gibi malzemeler, pamuk, makyaj pamuğu, bazen yoksa ıslak mendilin içindeki o kimyasalları alarak güzelce yıkayarak onunla da siliyorum. Sadece üstünü değil altını da silmek lazım. Özellikle taç yaprağının olduğu yerde, o yaprakların bittiği yerde su kalmasın. Oradaki nemi alın. Bir peçeteyle olabilir. Bu başka bir şeyle olabilir. Nemi alın. Evet, bu orkidem biraz sulandı. Şimdi diğer orkidemi de sulayayım. Diğer orkidemizi de içine alalım. Bakın bu da ağaçtan yapmış olduğum orkide saksısı. Gerçekten bu da gelişiyor. Çok güzel oluyor. Bakın. Onu da bu şekilde suluyorum. Yani daldırma yöntemi falan değil yani. Hemen hemen her gün biraz böyle su püskürterek, hazırladığım küllerden su püskürterek onların da nem dengesini korumaya çalışıyorum. Onları şöyle bir kenara koyalım ve diğer orkidemizi de suyun içerisine alalım. Burada özellikle şunu söyleyeyim. Kökü hasta olan orkideleri aynı kapta sulamayın. Benim iki orkide de sağlıklı olduğundan dolayı ben ikisini de aynı kapta suluyorum. Yaklaşık bir 5 dakika bekledikten sonra kökler suyu tamamıyla emecektir. Kökler yeşil hale, gri halden yeşil hale aldığı zaman da çok rahatlıkla orkidenizi çıkartabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz ne kadar tatlı duruyorlar. Eğer bu şekilde çiçeklerinin geniş ve güzel çiçeklerinin olmasını istiyorsanız, tabi her orkidenin çiçekleri bu şekilde geniş değil, bazılarınki küçük. Ama normal bir orkidenin çiçekleri gerçekten geniş olabilir. Bakarsanız bu şekilde gerçekten ilgilenirseniz bu şekilde olacaktır. Burada şunu söyleyeyim. Değişik meyvelerden de kür yapıyoruz. Onları kullanırken dikkatli olmak lazım. Yani onları uygularken dikkatli olmak lazım. Çok sık uygulamamak lazım. Ama bu sodayla limonla hazırladığımız kürü çok rahatlıkla 15 günde bir, hatta haftada bir bile orkidelerinize uygulayabilirsiniz. Görüyor musunuz ne kadar tatlı duruyorlar. Evet, dediğimiz gibi yani orkidelerle gerçekten ilgilenmek lazım. Çiçeklerine su değdirmemeye dikkat edin. Orada önemli olan odur. Çiçeklerine su değdirmeyin. İlgilenirsek, besinini verirsek, bu şekilde maden suyu olabilir, değişik meyvelerden, değişik sebzelerden hazırlandığınız kürler olabilir. Verirseniz ve özellikle nem dengesini, saksıdaki nem dengesini korursanız gerçekten orkideleriniz harika bir şekil alacaktır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine en son aynı şekilde bitireyim. Çünkü gerçekten bir emek veriyoruz. Bu emeğimizin karşılığını da almak istiyoruz. Bu emeğimizin karşılığı da sizin abone olmanız, bildirim zillerini açmanız, videomu beğenmeniz, eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız, yani like atmanız bizim için çok önemli. Bugünkü videom da buraya kadar. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ailenizle ve özellikle orkidelerinizle birlikte kalın.